Merhabalar, ben Damla Akduman. Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda büyük beden bir hırka örüyoruz. Özelliği sevgili sahibesi bu yuvarlak görüntünün bozulmadan bedeninin nasıl büyüyebileceği konusunda ısrarcı olmasıydı. Ben de elimden geldiğince yuvarlağı bozmayacağım. Yine bu çünkü yuvarlak duruşu bir çiçek görüntüsü ve bir patlama yaratıyor hırkada. Eğer ben bunu renkli başka bir iple geçip büyütmeye devam etseydim, bu yani yine aynı renginden motifi karede yapsaydım bu özelliği kaybolacaktı. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Şimdi hırkamda kullandığım ipler görmüş olduğunuz renk geçişli rengarenk ipler Yarnart cinsin splashları. Bu splashların kahverengisi hariç hepsinden kullandım. Onun için kodunu sormaya ya da söylemeye gerek yok. Kahverengi olan hariç hepsi hırkada mevcut. Zemin renginde ise istediğiniz bir siyahı tercih ederek kullanabilirsiniz. Ben Alize Cotton Gold'un siyahını yani 60 numarasını kullanıyorum. Şimdi bu büyütmeyi yaparken 50 beden üstü bir hırka ördüğüm için motifi bu şekilde kare yapıp tekrardan birleşme kısmına geçtiğimde yine bir miktar küçük kalıyordu. Ancak motifleri bir sıra daha büyütsem ya görüntüsü siyahı çoğaldığı için bu kadar hoş durmayacaktı. Şöyle bir yöntem kullandım. Şimdi size hemen göstereceğim. Bu önümde birleşmiş olarak gördüğünüz kısım kol altından itibarendir. Toplamda zaten hırkada 86 tane motif var. Bu 86 tane motifin kol altından aşağıya doğru 4 çarpı 11 motifle yani 44 motifi kol evine kadar tam bedendir. Kol evinden üstte arkada 10, önde 8 artı 8 motif vardır. Kollarda da 12 artı 12 24 motif yani toplamda 86 tane motife ihtiyacımız olacak. Bunu burada da belirteyim. Şimdi hırkayı şöyle döndürüp nasıl formunu verdiğimi göstereceğim. Altını çiziyorum. Kol altından aşağıdayız şu anda. Neresinde hangi motif? Şimdi 44 tane motifi nasıl yerleştirdiğimi size göstereceğim. Hemen önüme aldım. Bakın. Şimdi bir tane motifi kol altında olacak şekilde katlıyoruz. İşte bu bizim hırkamızın aslında formu. Şöyle göstereyim. Birazdan birleştirirken de nasıl yol aldığımı göstereceğim. Şimdi motifin yapımını bu videoda bırakmıyorum. Çünkü defalarca ördüğümüz Gorgeous motifin 3 sırasını örüp üstünü de bir sıra siyahla geçip biriktiriyoruz motifleri. Birazdan zaten göstereceğim. Birleştirme de çok sık kullandığımız bu mavi yelekteki kullandığım birleştirme tekniği. Burada birleştirme tekniğini de göstermeyeceğim ama aşağıya size bu tekniğin ve motifin yapılışını bırakıyor olacağım. Şimdi şunu şöyle göstereyim hemen. Bu parçayı böyle önüme yatırarak kullanıyorum. Benim motifli parçamın ebatı yani şu haliyle hazırlamıştım. Dedim ya motifleri bakın. Her biri şu haliyle. Şimdi bu haliyle benim motifim 11 santim. 4 sıra haliyle 11 santim. Bunu bir kere belirteyim. Bakın Damla sen 4 sıra ördün. Ben de 4 sıra ördüm. Öyle olmadı demeyin. Eğer 4 sıranız 11 santimse benim gibi olacak. 4 sırada siz 9-10 santimde kaldığınızda elbet ki benimkine göre küçük olacaktır. Bunları hep değerlendirin lütfen. Böyle katladığımda ise hırkamın genişliği
önüme yatırdığımda, yani tam bu parçayı tam açtığımızdaki genişliğini size vermek istiyorum hemen. Şöyle söyleyeyim, 163 santim falan. Yani ben 50 beden üstü dedim ama 50 bedende de böyle dökümlü duracaktır. Benim asıl ördüğüm kişi 54-56 beden, bunu da belirtmek isterim. Şimdi şu parçayı tekrar size önüme katlayıp tam ölçüsünü yeniden söylemek istiyorum. Bakın ikiye katladığımda, tam olarak ikiye katladığımda ölçüsü, çünkü uzunken masanın üstünde ölçmem çok zor. Başka bir koltuğa falan yatırmam gerekiyor açabilmek için, yatağa, koltuğa. Şöyle hemen ikiye katladığımı da zaten çıkartacağız ölçüsünü. 70 daha 140, ama tabii ben etrafıyla birlikte böyle 150'nin üstüne çok rahat çıkartacağım genişliğini. Bu tam doğru bir ölçü oldu. Biraz evvelkini değil de bunu dikkate alın. Benim motiflerim zaten 11 santim demişti. Pardon, 11'e ne yapıyor? Oradan bile hesabı çıkar, ama tabii burada birleşme kenarımız da var. Onu da dikkate alalım. Birleştirme kenarıyla birlikte motiflerim kaç santim olmuş onu da size hemen söylüyorum. Birleştirme kenarıyla birlikte motiflerim 13 santim olmuş. Zaten 11 tane 13'ü çarptığınızda da hesap ortaya net çıkıyor. Siz de böyle ölçü çıkartabilirsiniz bu arada. Şimdi bu hırkanın devamında birleşmeye nasıl ilerleyeceğim? Arka 5'i birleştireceğim. Arka 5 nedir? 1, 2, 3, 4 ve 5. Kol altındaki motifler kalacak. Şu 5 motifin üstüne 10 tane motifi birlikte ekleyeceğiz. İlk yolumuz bu. Onu ekledikten sonra da o arkadaki 10 tane motifle öndeki bu ikişerli, burada 2, burada 2 motifi, yine 4 burada, 4 burada motifi birleştirerek arkayla birleşip hem de aynı zamanda kol evimizi oluşturmuş olacağız. Böylelikle de bedeni tamamlayıp etrafını örüp sırasıyla kollara geçeceğiz. Dediğim gibi hırkam siyah. Birleştirmeyi buraya sizlere göstermiyorum ama ufak parçaları birleştirirken mantığını anlamış olacaksınız zaten. Hırka sipariş olduğu için ve siz yarın bunu merak edip nasıl olduğunu soracağınız için ben siyah olmasına rağmen videosunu çekmek zorunda kaldım. Bir daha aynı hırkayı açık bir renkle öreceğim. Malum değil tabii, siz de takdir edersiniz ki. Onun için siyahın üstünde mümkün olduğu kadar konuşarak, anlatarak, detaylıca dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Bunun için siyah hırka anlamadım diye lütfen hani söylemeyin. Çünkü mecburen sipariş üzerinden ilerlemek zorundayım. Öyleyse arka 10 tane motifi birleştirelim. 10 tane motifimi bakın bu şekilde birleşip geldim. Altta uzun bir kenar açık, henüz birleşmiş değil. Onu arkaya oturtacağım. Bunun için de ne yapıyorum? Hemen bu parçanın arka orta beşlisini önüme alıyorum. Şu şekilde arka orta beşlisini önüme alıyorum. Ve bakın birleşeceğim kısım belli. Kol altındaki motifler kalacak. Ben böyle, bakın hemen göstereyim parçamı da size. Şöyle bununla denk geldi. Bakayım diğer tarafa oturtmayı deneyeyim. Orada denk gelme yoksa oraya oturtalım. Evet, burada denk gelmeden bu parçayı buraya yerleştireceğim. Yeri belli. Bakın kol altındaki motifler burada kaldı. Orası kol evimi yedireceğim kısım. Hemen buradan ne yapıyorum? Şimdi şuradan birleşiyorum. Bu motifin sonuna kadar arka 5 ama 5 çarpı 2 10 tane motif. Bu da hani kol evinden aşağı olan alt bedende, bu da kol evinden yukarı olan üst beden. Tığımı şuradaki bırakmış olduğum ilmeğe, hem de kadrajı da yaklaştırayım. İlmeğe geçiriyorum. Burada bir zincir çekip, daha doğrusu geçirmeden şuradan bakın ilk birleşeceğim yer şuradaki köşenin orta yeri. Bu ilmeğimi de buradan çıkartacağım. Çıkarttım.
Mümkün olduğu kadar detaylı göstermeye çalışıyorum. Bir zincirimi çektim. Buradaki köşe boşluğunun içine 2 tane, buradaki trabzanın tepesine 1 tane örüp tığdan çıkıyorum. 1 2 3 buldum. Üçüncüye battım. Tekrardan geliyorum buraya, 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 tığdan çıktım. 1 2 3'ü sayıp karşıdan ilmeğin içinden çıkartıyorum. Yeniden 1 2 3 sayıyorum. 1 2 3'ü buldum, hemen içinden çıkarttım. 1 2 3 sayıyoruz. 1 2 3, üçüncünün içinden. Bir, 2 ve 3. 1 2 3 battım. Şimdi sonuna kadar aynı, şu ortadaki kısma kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Son kısma geldiğimde de burada da 3 taneyi ördüm. Buradan çıkıyorum. Karşıda 1 2 3 tanenin üçüncünün içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp artık burada köşedeyim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu iki motifin şu ortasındaki boşluktan ipi çıkartıp aynı zamanda ilmeğimi tığımdaki ilmeğimden de kaydırıyorum ve tığdan çıkıyorum. Karşıda şu iki motifin tam ortasından batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Burada bir zincir çekip artık yeni motifimin ilk olarak köşesine 2 tane, daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine de 1 tane örüp tığdan çıkıp 1 2 3 sayarak karşılıklı birleşmeye devam ediyorum. Aynı göstermiş olduğum yöntemle. Aşağıda 3 tane ikili trabzan örüp yukarıda üçüncüyü sayıyoruz. 1 2 3. Bu mantıkla kenar bütün motiflerin sonuna kadar, yani şuraya kadar birleşelim. Sonuna kadar aynı göstermiş olduğum mantıkla bu arka parçayı tamamladım, birleştirdim. Şimdi artık son kısmındayım. Dönüşte de göstereceğim şimdi size. Şurada başlamış olduğum noktaya kadar örüp arkayı tamamlamış olacağız. Bunun için de her bir trabzanımın üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Motiflerimiz son sırası böyle üçlü gruplar halinde bitiyor ama birleştirme sıramızda şöyle detaylı göstermem gerekirse, bakın şöyle ikili trabzanları her üçlü gruptan çıkıp böyle boşluklara değil, her trabzanın üstüne örerek tamamlıyoruz. Onu da göstereyim. Sonuna kadar bu şekilde bakın. Örme şeklimiz de bu. Her bir trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan örüyorum. Burada da bunu göstermiş olayım kenarını geçerken. Arkayı birleştirince şöyle bir size göstermek istedim. Bakın. Arkaya 10 tane motifimizi yerleştirdik böyle. Şimdi sırada ne var? 4 tane motif buraya, 4 tane motif buraya. Ortada bir tane motifimiz açıkta kalacak. Motifleri yerleştirip önle arkayı birbirine
birleştirirken kol evini de oluşturmuş olacağız. Şöyle hemen motifleri üstüne koyarak üstün körü size göstereyim nasıl bir mantıkla ilerlediğimizi. Bakın bu buraya, bu buraya. Şöyle alayım. Bu buraya. Bunu da buraya ekleyerek şimdi bu motifleri buraya yerleştirirken dördünü bu üst kenarla birleşecek, bu kenar altla birleşecek, yan hiçbir tarafla birleşmeyip geniş bir kol evi oluşturacak. Burada kalan parçayı da tabii ki kol parçamızı eklerken yedireceğiz. Şimdi önce bir tarafı birlikte, daha sonra da diğer tarafı beraberce yerine yerleştirelim. Bunun için elime göre şöyle biraz döndüreceğim de birleştirme yaparken, çünkü o tarafından birleştirmek zor. Şimdi buradaki motifleri ilk olarak buradan birleştireceğim elimin yönüne göre. Buradaki motifleri ise bu kısımdan başlayacağım yerleştirmeye, yine elimin yönüne göre. İlk motifimi buraya yerleştirip daha sonra yanına, sonra üstünü geçeceğim. Diğer iki motifi de buraya yerleşirken üstte birleşeceğim. Yani 4 tane motifimizi sağa ve sola yerleştirirken ip koparmadan devam edeceğiz. Bunun için hemen ilk motifimin köşesine ilk önce 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Bakın. Daha sonra şu köşeden başlıyorum birleşmeye. Bunun için şu köşeye batıp içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve aynı köşenin içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan örüp tığdan çıkıyorum ve birleşmeye başlıyorum. 1 2 3'ü saydım. Üçüncünün tepesine batıp ilmeğimi çıkarttım. Yeniden aşağıda 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. 1 2 3'ü sayıp ilmeği içinden çıkartıyorum. Bu mantıkla kenarın sonuna kadar birleşelim. Burada kenardaki son 3 ikili trabzanımı da ördüm. Hemen yine üstten sayıyorum. 1 2 3'ü içinden geçirip köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bu iki motifin tam olarak ortasına denk gelen şu kısma batıp içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir de zincir çektikten sonra yeniden köşenin içine 2 tane ikili trabzan, ilk trabzanımın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Trabzanların üstüne ikili trabzan örerek, bakın şimdi göstereceğim, şu kenara kadar devam ediyorum. Şuraya kadar. Burada kenarın sonuna kadar ördüm. Şimdi sırada yeni motifimi yanına eklemek var. Bunun için de sıradaki bir motifimi alıyorum, hemen buraya ekliyorum. Bunun için de bu köşeye 2 tane ikili trabzan örmüştüm. 2 zincir çekip yeni motifin köşesine batıyorum. İlk önce köşenin içine 2 tane ikili trabzan, ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüp burada 1 2 3'ü sayıyorum. Hemen sırasıyla trabzanların tepesine 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Ve buradan sayıyorum. 1 2 3. Şu kısma kadar, şurada hepsinin birleşeceği ortak yere kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Üçünün birleştiği yere yaklaştım. Motiflerin, hatta dördünün. Şimdi oraya geldiğimde bakın şuradayım tam olarak. Köşenin içine 2 tane ikili
trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada hepsinin birleştiği yerin tam ortasına batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir zincir de çekip bu köşenin içine ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı, daha sonra da trabzanın tepesine bir tane ikili trabzanımı örüp yine göstermiş olduğum yöntemle üstteki motifin kenarıyla birleşmeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim. İki motifi eklerken şimdi tam olarak da bu kısmın dönüşündeyim. Onu da birlikte yapalım istedim. Köşeye 2 tane ördüm. Şu kısma geliyorum ve buradan ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bu kenarı geçeceğim. Bu iki kenarı da geçeceğim. Şuradaki geçişi birlikte yapalım. Ondan sonra bu iki kenarı geçtikten sonra buraya geldiğimde diğer iki motifimizi birleştirmeye başlayacağım. Bu kısma geldiğimde geçişi göstermek istemiştim size. İlk olarak köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip bu ikisinin ortasındaki boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip böyle devam ediyorum. Kenarın sonuna kadar da örüp bir üstte motifleri eklemeye başlayacağım. 2 tane motifimizi yerleştirmiş oldum. Bu kenara kadar da ördüm. Şuradaki geçişi yaptık. Şimdi ne yapıyorum? Sıradaki motifimi alacağım. Onu buraya, daha sonra ise mesela hemen aldım. Onu buraya ekleyeceğim. Bakayım, şu rengi de alabilirim. Değişik. Sırada yok. Şu rengi de alabilirim. Buraya ekleyeceğim. Bu köşe, bu yeni motifimi bu köşesinden ekleyip buraya döneceğim. Yanına yeni motifi de ekledikten sonra üst kenarı geçerken arkayla birleşeceğiz. Şimdi hemen bunu buraya birleştiriyorum. Göstermiş olduğum yöntemle. Ne yapıyorduk, hemen göstereyim size. Yeni motifimin köşesinin içine 2 tane ikili trabzan, ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ve 3'ü sayıyoruz yukarıdan. 1 2 3, 3'e batıp birleşmeye başlıyorum. Bu kenarı birleştirip buraya kadar da öreyim, diğer motifi ekleyelim. Buraya kadar ördüm. Şimdi sıradaki motifimi alıyorum, hemen buraya yerleştireceğim. Daha sonra da üstü geçerken arkayla birleşeceğiz. Buradan başlayacağım. Bu bir kenarını burayla, diğer kenarını da burayla birleştirip tamamlayacağım. Hemen motifimi alıyorum. Yeni motifimi. Şimdi buraya, pardon, 2 zincir çekip başlıyorum. Göstermiş olduğum mantıkla birleştirmeye. Üç tane ördüm. 1 2 3 saydım. Buraya kadar devam edeyim. Buradaki birleşeceğim noktaya geldiğimde köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çektim. Tam olarak ortasına batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir de zincir çekip köşenin içine yine 2 tane ikili trabzanımı, ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzanımı örüp yukarıdaki kenarla birleşmeye devam ediyorum. Göstermiş olduğum teknikle. Daha sonra şimdi göstereceğim. Oraya kadar öreceğim. Orayı da geldiğimde üst iki kenarı karşılıklı arka ve ön olmak üzere birleştireceğiz. Yani bakın burası. Bu kenarı örerken burayla da birleşmeye başlayacağım. Birleştikten sonra şu kenarı da
ördüm geçtim. Şimdi şunu da şöyle döndüreceğim ki daha rahat gösterebileyim size. Bakın burası benim kol evim, gördüğünüz üzere kol altındaki motifim, karşılıklı 2 tane kol evi motifim. Buraya geldim, köşenin içine yine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve üst kenarları birleşmeye başlıyorum. Bunun için de bir zincir çektim, köşenin içinden çıktım, tekrardan bir zincir çektim, 2 tane köşenin içine, bir tane trabzanın tepesine örüp 1 2 3 tane sayıp batıyorum. Karşılıklı iki kenarı göstermiş olduğum yöntemle birleştirmeye devam ediyorum. Burada 3 taneyi ördüm, sona doğru yaklaşırken bitirişi de birlikte yapalım istedim. Köşeye gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve hemen bir zincir çekip buradaki arkadaki orta noktaya batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra burada şu kısımda biliyorsunuz başlamıştım. Buraya kadar da dümdüz örüp tamamlayacağım. Bu kısmı bitirmiş olacağım. Bu tarafı gördüğünüz gibi tamamlamış oldum 4 motifle. Sıra buradaki 4 motifli tamamlamaya geldi ama birleştirebilmem için yine döndürmem gerekiyor. Şöyle bakın nasıl başlamıştık hatırlayalım hemen hızlıca. Şuradan geldim, değil mi? İlk şuraya bir tane ördüm, şöyle devam ettim, şöyle, sonra böyle, sonra bunu aldım, böyle geldim, üstünü ördüm, sırasıyla da motiflerimi alarak arkayla birleştim. Şimdi burada yaptığımın birebir aynısını burada da yapacağız ama burada sadece açıktaki motiften başlarken burada kol altına şu kısma denk gelen, çünkü elimizin yönü öyle, böyle başlayacağım. İlk buraya birleşeceğim, çıkacağım, yanına alacağım. Şimdi hızlıca hemen yapalım. Yani ne demek istiyorum göstereyim size. Şimdi şuraya ilk bir tane ilmeğimi çıkartayım, göstereyim. Sonra mantık aynı, sizler devam edebilirsiniz. Bu tarafı baz alarak geldim. Hemen bakın nasıl başladığımızı bir kez daha hatırlatmak istedim. Önce 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonra bir zincir çekip bakın 2 tane ikili trabzanımı ördüm, bir zincir çektim ve buradaki şu ikisinin birleştiği noktadan battım. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum, bir zincir çekiyorum ve şunu örerken gizleyeyim. Aldım üstüne. Üçüncüyü de buraya örüp karşıyla birleşmeye başlıyorum. Şimdi bir kez daha üstünde başlamışken göstereyim. Bunu buraya ekleyip burayı döneceğim. Yanına bir tane motif alacağım. Sonra bunu buraya kadar öreceğim. Derken bunun üstüne motif alıp dönüşte de üst kenarla birleşeceğim. Burayı baz alabilirsiniz. Bu tarafta da artık üst kenarların birleşeceği yerin son kısmına geldim. Bakın böyle göstermek istedim. Bakın kol evimiz burada kaldı. 4 tane motifimi yerleştirdim. Geçen o tarafta buradan başlamıştı birleşmemiz. Bu defa buradan başlayacak. Ben yine burada bir zincirimi çekeceğim. Şu bir tane motifimizin ortada kaldığını unutmayalım. Bu ikisinin birleştiği yerin tam ortasına tığımı batırıp ilmeğimi içinden çıkartacağım. Ve karşılıklı kenarlarımı birleştirmeye devam ediyorum. Aynı mantıkla. Bunu burada üst kenarları birleştirdiğimde şurada başlamış olduğum nokta var. Buraya kadar da öreceğim. Kol evim oluşacak ve hırkanın etrafını örmeye başlayabiliriz. Üst kısımları bitirmiş olduk.
İlk olarak biliyorsunuz alt bedeni kol evinden aşağıya örmüştük. Şimdi bir motifleri birleştirerek kol evinin üst kısmını da tamamladık. Kolları yerine yerleştirmeden evvel hırkamın etrafını örmek istiyorum. Patını lastik olarak öreceğim. Bunun için de ilk olarak hemen şöyle bir kol altına denk gelen motiflerin olduğu yerden başlayacağım. İlk sıramda zaten oldukça basit. Ne yapıyorum? Hemen ilk sırayı trabzanlar, ikili trabzanlar ile geçiyorum. Her bir trabzanın üstüne bir tane trabzan örerek ilerleyeceğim. Şimdi göstermek isterim ki şöyle. Bakın. Şöyle bir noktadan başlayalım. Herhangi bir şuradaki ilk trabzanın tepesine battım. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp buradaki köşeye batıyorum. Bir tane örüyorum. Daha sonra buradaki orta noktaya batıp bir tane örüyorum. Şu köşe geçişlerinde buraya battım. Ortaya battım. Buradaki köşeye de battım. Daha sonra bütün trabzanlarımın üstüne bir tane ikili trabzan örmeye başlıyorum. Köşeye kadar göstermiş olduğum mantık ile devam edelim. Şurayı tekrar göstermem gerekirse şuraya bir tane, ortaya bir tane, bu köşeye de bir tane örüp öyle geçiyorum. Köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra 2 tane 2 zincir çekip yine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve trabzanlarımın tepesine örmeye devam ediyorum. Enseye kadar da bu şekilde devam edeyim. Enseye geldiğimizde de oradaki geçişi nasıl yaptığımı göstermek isterim. Ensedeki kısma geldim. Şimdi buraya geldiğimde ensedeki kısım dediğimde tam olarak şu ortada motifin kaldığı yer, göstereyim. Bir bu köşeye, bir hepsinin birleştiği yere, bir tekrar bu köşeye örüyorum. Daha sonra da trabzanların tepesine birer ikili trabzan örerek bu köşeyi bu şekilde geçiyorum. Bu geçişin aynısını burada da yapacağım. Oraya kadar örmeye devam ediyorum. Buraya da geldim. Şimdi bakın yine aynı şekilde önce bu köşenin içine bir tane örüyorum. Sonra hepsinin birleştiği noktanın içine bir taneyi örüyorum. Buradaki köşeye gelip bir tane örüyorum ve burada da trabzanların tepesini örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde örüp ilerleyeceğim. İlk sırasını tamamladım. Şimdi ilk sırasını hemen burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırarak tamamlıyorum. Daha sonra ise artık bir önden bir arkadan örerek lastiğe başlamış oluyorum. Şimdi nasıl başlıyorum lastiğe? Şöyle yükselip tığın üstüne ipimi dolandırıp alıyorum ve bu üstünde olduğum trabzanı öne alıp 1 2 de arkasından döndürüyorum. İlk trabzanımı bu şekilde örüyorum. Sizler burada isterseniz zincirle de yükselebilirsiniz ama ben yerin belli olmaması açısından bu yöntemle örüyorum. Şimdi önden ördük. Sırada arkaya alarak örmek var. Trabzanımızı arkaya aldım. Öne, arkaya. Bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim. Köşedeki geçişi de size göstereyim. Daha sonra ise ensedeki de birlikte öreriz ve artık dilediğiniz sırada lastiği tamamlayabilirsiniz. En son sırada yapacağımız işlemi de zaten birlikte yaparız. Burada köşeye kadar aynı mantıkla ilerledim ve buraya geldiğimde köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum.
Daha sonra 2 trabzan daha örüp ilk trabzanımı öne alarak örmeye başlıyorum. Köşedeki geçişlerimiz de böyle olacak. Bir üste çıktığımda da yine aynı şekilde devam edeceğim. Aynı mantıkla. Aslında ensede de hiçbir farklı işlem yok ama yine de ensedeki geçişi de birlikte yapalım. Daha sonra dilediğimiz kadar öreriz sırayı. Ensedeyim. Bakın tam olarak şurası, göstereyim size, arkada ensede. Hiçbir farkımız yok. Aynen trabzanları sırasıyla örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar da aynı mantıkla devam edeceğim. Sonra dilediğim sırada, ki ben tahminen 4 sıra örerim. Sonra bitiş kaydırma sırasına geçerim diye düşünüyorum. Siz de 4, 5, 6 dilediğiniz genişlikte lastiğinizi örebilirsiniz. Lastiği 3 sıra halinde örmeye karar verdik sevgili sahibesiyle. O şekilde hoşuna gitti. Bu yeterlidir dedi. Şimdi artık bir üst sıraya çıkıp kaydırma yöntemine başlıyorum. Bunun için de ne yapıyorum? Şurada görmüş olduğumuz V şeklindeki, başak şeklindeki kısımları iç tarafına batıp kaydırma yapıyorum. Hiçbir şekilde sımsıkı örmüyorum. Elimi rahat tutuyorum. Kasma, gerdirme yaptırmamak adına şöyle yumuşakça içinden kaydırarak çıkartıyorum. Köşeye kadar bu göstermiş olduğum şekilde devam edelim. Köşeyi de göstereyim. Ondan sonrası zaten başladığımız noktaya kadar aynen devam edecek. Köşeye doğru yaklaşıyoruz. Birlikte orayı da nasıl yaptığımı görelim. Köşeye geldiğimde 3 tane sık iğne örüp tekrardan kaldığım yerden trabzanların üstünde V'lere, iç kısmına bakın. Tekrar gösteriyorum. Kaydırmayı yaparak ilerliyorum. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Kaydırmasını da bitirdikten sonra biliyorsunuz 3 sıra halinde tamamladım. Çok da güzel oldu. Bu arada ben bir tane kolu da yerine yerleştirdim. Hemen onun üzerinde size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz kol altında bir motifimiz vardı. Bu kol parçasını ne yaptık? Bir kısmını, şimdi 4 tane motifimizin ikisi önde, ikisi arkada ya. Şu kol altında kalan kısma bu 4 tane parçanın yarısını yedirdik. Şimdi nasıl yedirdiğimizi ben size diğer parçayı yerine eklerken göstereceğim. Bu gözünüzün önünde bir minik bir şablon gibi dursun istedim ki burada anlatması da daha kolay olsun. Şimdi ne yapıyorum? Bu parçayı 12'li motiften oluşan kol parçamı örerken şimdi bu son motifi eklediğimde son motifin ortasına kadar, bakın ortam neresi? Tam olarak şu trabzanın olduğu yer motifimin ortası. Orada duruyorum. Çünkü buradan itibaren kol altına yedirmeye başlayacağım. Şimdi çıplak kol evini göstereyim size. Benim çıplak kol evim bu. O yarım olan kısım, şöyle mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalışayım. Yarım olan kısım, buraya başlayacağım. Bakın şimdi. Buradan itibaren tutturup bakın hop hop buraya kadar birleştireceğim. Şimdi arkası, tabii ben böyle burada tersten gösteriyorum ama siz bunu düz olarak düşünün. Arkadan başlıyor olacağım. Daha sonra döndürdüğümde de hop geleceğim. Şimdi bu ön tarafı birleşmiş olacak. Şöyle açayım. Bizim bu ikisi de bu kısma yerleşecek. Şöylece yerleşecek. Bakın. Ve bunu da buraya yedireceğim. Hemen kol evini önüme alayım, başlayayım. Elimizin yönüne göre birleştirme kısmını alalım. Ne taraftan daha rahat birleştirmeye başlarsak, ki benim yönüne göre şöyle tutmam gerekiyor. Bakın şimdi kol evini şu şekilde önüme aldım. Kol parçasını da aldım.
Yarım olan kısmım nerede? Burada. Şimdi bunu yarısını buraya, tekrardan gösteriyorum. Yarısını buraya, bu iki motifi yan yana, bu iki motifi de ön tarafa yedireceğiz. Şimdi birlikte buradan başlayalım birleştirmeye. Nereye kadar ördüğümü de gösterdim. Tekrar göstereyim. Tam ortasına kadar. Şimdi oradan itibaren de birleşmeye başlayacağım. Ne yapıyorum? Burada da tam ortayı buluyorum. Bakın. Tam ortanın tepesinden ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra buraya 1, 2 taneyi örüp hemen karşıda da 2 taneyi sayıyorum ve içinden geçiriyorum. Daha sonra 3 tane aşağıda örüyorum. Bir, 2 ve 3. Tığdan çıkıyorum. 1, 2, 3. İçinden geçiriyorum. Tekrardan 1, 2, 3 örüyorum. Yine yukarıda 3'ü sayıyorum. 1, 2, 3. Köşe boşluğunun içine de 2 taneyi ördükten sonra bir de zincirimi çekiyorum ve kol altındaki şu kısma batıp içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir de zincir çekip tekrardan köşenin içine geliyorum. 2 tane ikili trabzan ve buradaki ilk trabzanın tepesine bir trabzan örüp karşısıyla birleşmeye başlıyorum. Yine sayarak tabii ki. Şimdi göstereyim, şöyle döndüreyim. Bu ikisini buraya birleştirmeye başlıyorum karşılıklı. Aynı göstermiş olduğum teknik ile 1, 2, 3. Karşıda da sayalım. 1, 2, 3. Şimdi şu ortadaki geçiş yerine kadar geleyim. Şuranın birleştirmesini birlikte yapalım. Buraya geldim şimdi. Hemen köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip bu ortasından ilmeğimi tığdaki ilmekten de kaydırıp çıkartıp karşıdaki şu birleştikleri noktanın ortasından ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip tekrardan köşenin içine 2 tane ikili trabzan, trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüp 1, 2, 3 ve karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar örmeye devam edeyim. Şuradaki yapmış olduğumuz ilk koltuk altındaki yedirmeyin arka tarafında da finallemesini göstermek istiyorum. Arka tarafı döndürdüm. Burada sona doğru gelirken de size göstermek istedim. Bakın şimdi bu yandaki iki motifin, son iki motifin şu kısmını ekledikten sonra buradaki motifin yarısını bu kol altında kalan motife yedirirken diğer yarısını da burada yarısını diğer tarafta yedirmiş olduğum motifle birleştireceğim. Bakın hepsi tam karşılıklı geliyor. Tekrardan şimdi gösteriyorum. 3 taneyi buraya örüyorum. Tığdan çıkıp yine sayıyorum. Yine tığdan çıkıyorum. 3 taneyi sayıp artık köşedeyim. Köşeye de 2 tane ördükten sonra ikili trabzanımı bir zincir çekeceğim. Ve kol altında hepsinin birleştiği noktaya batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir zincir daha çekeceğim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir tane de ilk trabzanı ördükten sonra tığdan çıkıyorum. Neden? Çünkü bu kısma, yarım olan kısma yedirme yerindeyiz. 1, 2, 3'ü saydım. Karşısındakini buldum. Hemen 3 tane daha burada örüyorum.
1 2 3 tığdan çıktım. 1 2 3 tekrardan buraya geldim. Şimdi son üçlümü buraya yediriyorum. Bakın 1 2 3'ü saydım, 3'e geldim. Daha sonra burada ilk ördüğüm üçlünün birini ördükten sonra şu kol altına bir o kısmı oturtacağım. Orada bir açıklık olmasın diye. Sonra yanına 2 tane daha örüp yan tarafta birleşmeye başlıyorum. Kolun yan tarafına geçiyorum. Burada da hemen karşısında bulacağım. Şimdi 1 2 3 birini oraya yedirdim ama hani o da benim üçlümün bir grubuydu. Sayıların denk gelmesi için böyle yapmamız gerekiyor. 1 2 ve 3. Bakalım şimdi 1 2 3. Artık kol ağzına kadar göstermiş olduğum yöntemle buraya kadar birleşelim. Kol ağzına kadar ilerlediğimde burada köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Karşıdaki köşenin içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Artık ne yapacağız? İlk olarak bulunduğum noktaya batıp ilmek çıkardım. Hemen yanındakine de batıp ilmek çıkarttım. Sık iğnelerle toplama yapıyorum. Şimdi battım, çıkardım. Bir kere daha batıp çıkardım. Üçünü bir ördüm. 1 2 üçünü bir ördüm. Kol ağzındaki ilk sıranın toplamasını bu şekilde yapıyorum. Eğer kol ağzı genişse. İkinci sıraya geçtiğimde de bir minik daha toparlama yapacağım. Ama bu sırada sürekli 2 keserek sık iğnelerle ilerleyelim. Köşeye falan nasıl geldiğinin önemi yok. 2 2 sürekli kesiyorum. Şimdi hızlıca ilerleyip köşeye de gelmek niyetindeyim. Böylelikle oradaki geçişi de göstermiş olurum. Şimdi buraya geldim. 2 taneyi kestim. Buraya gelince de bir tane buraya batıyorum. Bir tane de bu köşeye. Ortayı atlıyorum. Sonrasında yine kaldığım yerden kesmeye devam. Kol ağzının ilk sırasını bu şekilde tamamladım. Burada ilk topladığım kısma geldim kaydırarak. Şimdi burada hemen yalancı trabzanımı örüyorum bir tane. Şurada yapacağım işlem burada görmüş olduğunuz iri boşluklara batarak çalışacağım. Zaten kendini çok belli ediyor ama nasıl çalışacağım? Bu 1 2 3 4 5 saydım ve 2 şimdi bir tane bir kere de çıktım, tığımda tuttum, yanına bir tane daha diğer boşluğa gelip ördüm, tığımda üçünü bir topluyorum, yani bir kesiyorum. 5 tek, 5 tane tek örüyorum, birini çift keserek. Şimdi 1 2 3 4 5. Şimdi sıra kesmede. Bir kere çıktım, tuttum. İkinciyi çıktım, tuttum. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum ve tekrardan 5 sayıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp, bu aynı zamanda benim lastiğimin de ilk sırası olmuş olacak. Üstüne 6 sıra halinde lastiğimi tamamlayacağım. Sonuna kadar ilerledim, geldim. Şimdi buradaki ilk örmüş olduğum yine trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum ve lastik örümüne ben şöyle başlıyorum. Zincirle yükselmiyorum.
ilmeği tığımın üstüne aldım. Şu altında bulunan trabzanımı şöyle öne alıyorum ve ilk öne alarak başlıyorum örmeye. Sırasıyla arkaya, öne, arkaya, öne. Bu şekilde kolun ağzını, burada çifte geldiğimde bakın şimdi hemen arkaya, onu tek gibi, tek trabzan muamelesi yapıyorum. Bakın yine gelecek. Öne, arkaya, sırasıyla. Şimdi önde sıra ve çift ördüğüm kısma geldiğimde yine şunu öreyim. Bunu arkaya, bakın ikisini birlikte arkaya aldım. Zaten birlikte örmüştüm. Bu şekilde devam ediyorum. Üste daha sonrasında yine aynı göstermiş olduğum, hırkanın etrafında göstermiş olduğum mantıkla da yukarı çıkacağız. Şimdi burada da birlikte bir kere yukarı çıkalım. En son sırası da yine kaydırma yöntemiyle tamamlayacağım. Bu alttaki sırayla birlikte 7, yani ben şu anda ikinci sırayı örüyorum. Burada son kısımdayım. Şöyle göstereyim hemen size. Son üste çıkacağız. Şimdi birlikte arkaya alarak ördüm. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine yine kaydırarak geliyorum. Ve ilmeğimi yükseltip tığımın üstüne alıyorum. Bu trabzanı gene öne alıyorum. Ve ilk önce ilmekten, sonra üstüne aldığımın ardından geçirip ilk trabzanımı ördüm. Şimdi sırasıyla bu öndeydi, bu arkada. Tekrardan ön, arka. Aşağıda ilmekler bana ne örmem gerektiğini gösteriyor. Ben bunu 7 sırada tamamlayıp geliyorum. 7 sıra halinde ördüm. Şimdi son sırada hırkanın etrafında yaptığım kaydırmayı yapacağım. Tekrar burada da göstereyim istedim. Şu V'lerin iç kısmına batıp elimi rahatça bırakıp kaydırmalarımı yapıyorum. Asla sıkmıyorum, kastırma yapmıyorum. O kadar rahat çekiyorum ki bakın. Bu şekilde de başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Evet efendim, çok sevdiğimiz kısım, en sevdiğimiz kısım, finale geldik. Toplamda zemin siyahtan 350 gram kullandım. İç renklerinden ise birer tane paket açtım. Hepsinden de arttı diyebilirim. 50 artı 52 beden. Yani tabii ki 50 bedende de durur. 48'de de durur. Ne kadar salaş giymek istediğinizle ilgili, ama 54 bedene kadar, 56 bedene kadar uyumlu bir hırka yaptım. Genişliği 145 santim oldu. Boy uzunluğu ise 72 santim. Çok uzun istemedi hanımefendi. Kalçayı kapasın yeter dedi. Ben de böyle istediği ölçülerde hazırladım. Çok da içime sindi. Bir 36 beden olarak ben de üstümde size mümkün olduğunca sunmaya çalıştım. Beğendinizse ne mutlu bana. Efendim, beğendinizse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica edeceğim. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemez. Abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen videonun altında bulunan katıl ve hype tuşundan da bana destek olabilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.